Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz güzellik koçu ve skinolojist Esra Deniz. Hoş geldiniz Esra Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Nasıl güzel pembeler, sarılar açtınız ekranlarımızı. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Benim de en çok sevdiğim konu var bugün. Radyo frekans hiç vazgeçilmezimdir benim. Evet. Radyo frekansla ilgili birkaç tane bilgi alalım sizlerden. Radyo frekanslı cilt bakımı. Evet. Bu nasıl bir şey? Radyo frekanslı cilt bakımı daha çok anti-aging bakımlarında kullandığımız bir sistem. Kişiler bu radyo frekans uygulamalarını yaptırdıktan hemen sonra sonucu gördükleri için aslında kadınların çok sevdiği bir uygulama. Aslında bu bir ütüleme sistemi. Yani kırışıklığı ütüleme sistemi diye de geçiyor. Derinin altına gönderdiğimiz ses dalgalarıyla beraber oradaki işte kaz ayağında, alında ve yüzün diğer bölgelerinde oluşan kırışıklıkları ütüleme sistemiyle açıyoruz ve seansın hemen sonunda bu farkı gördükleri için de misafirlerimiz çok memnun kalıyor. İlk seanstan itibaren anında etkiyi görebiliyoruz anında yani. Etki, evet, anında etki. Tabii ki bunu tekrarlamak, yani kişinin yaşı ve deri yapısı çok önemli bundan dolayı. Ona göre karar veriyoruz aslında. Yani nasıl yapacağımızla ilgili, ne kadar seans yapacağımızla ilgili. Ama normalde eğer bir anti-aging bakım yapıyorsak, bunu radyo frekanslı olarak uygulayacaksak ayda bir sefer yapıyoruz. Ama hayır, ben radyo frekans hizmetini sadece almak istiyorum ya da bu uygulamayı tekrarlamak istiyorum dediğinizde ortalama her gün bu uygulama 15 dakika kadar kafi oluyor. 7,5 bir bölge, 7,5 bir bölge olarak yapıyoruz. Kaç seans şeklinde Esra Hanım? Her gün derken haftada her gün gelebilir ve kaç seans şeklinde uygulayabilir? Aslında şöyle, yani 12 seanslık işte bir gün arayla ya da her gün günde 15 dakika kadar uygulama yapıldığında kişi eğer herhangi bir özel güne hazırlanıyorsa ya da özel bir programı varsa ve anında etki görmek istiyorsa, yani daha uzun soluklu bir etki görmek istiyorsa ortalama 10-15 dakikalık bir gün arayla ya da onun müsaitliğine göre her gün olmak üzere sadece radyo frekans işlemi yapılabilir. Ama bakım kısmı ortalama 25-30 günde bir kafi. Yani önce bir arındırıcı bakım, arındırıcı bakımdan sonra radyo frekans uygulaması. Peki radyo frekansın etki mekanizması nedir? Nasıl bir işlem yapıyor? Aslında hocam şöyle, yani cildi üzerinde ısı verildiği için kişi ısıyı hissetmiyor. Elinde bir aparatı oluyor, o iletkenliği arttıran bir aparat oluyor. Radyo frekans uygulamasını yaparken masaj gibi bir şey hissediyor. Ama derinin altına aslında bir sıcaklık ve ses dalgaları iniyor. Bu da kişinin çok aşırı derinleşmemiş eğer ki çizgileri varsa bunu anında açıyor. Aslında orada kolajenlere de uyarma etkisi olduğu için cildi daha yukarıya doğru taşıyor, öyle söyleyeyim. Bunu hem yüzde de uyguluyoruz, vücudun belli bölgelerinde de uyguluyoruz. Ama yüzde özellikle gıdı bölgesinde, kaz ayaklarında, alın çizgilerinde iyi bir dolaşımı hızlandırdıktan sonra bu işlemi yaptığımız zaman kişi aynaya baktığında seans sonunda hemen o farkı görmeye başlıyor zaten. Yani kolajeni tetikliyor. Evet, buna bağlı olarak bir sıkılaşma, bu evet, sıkılaşmada kırışıklıkların azalmasına sebep oluyor diyebiliriz. Evet. Kolajen sentezi ve elastini tetikleyerek oradaki ısıyı arttırıyor açıkçası. Evet. Yani o daha gergin bir görüntüye sebep oluyor. Peki vücut dediniz biraz önce, orayı kaçırmadım Esra Hanımcığım. Vücutta nerelere uygulanıyor peki bu radyo frekans? Şimdi mesela bölgesel incelme dediğimiz daha çok böyle cihazlarla yapılan işlemlerde biz daha çok bölgesel incelmelerde parçala at toparla sistemi uyguluyoruz salonlarımızda. Dolayısıyla bu işlemde de radyo frekansı bu incelme programının içine dahil ediyoruz ki insanlar kilo verirken sarkmasınlar diye. Yani Toparlanma ile birlikte toparlanma etkisini vücut aparatı da ayrı olduğu için çünkü. Bununla beraber uyguladığımızda insanlar hem kilo verirken hem de aslında sarkmadan minimalize ediyor, öyle söyleyelim. Yani %100'ünü zaten herhangi bir radyo frekans uygulaması karşılayamaz. Ama kilo verirken sarkmamak ve derinin daha sıkı kalabilmesi için vücutta da çok güzel sonuçlar aldığımız bir uygulama. Ciltteki elastikiyeti toparlıyor ya.
Aynı şekilde vücuttaki elastikiyeti toparlıyor Toparlamaya diyorsunuz. yardımcı oluyor. Evet, toparlamaya yardımcı Peki oluyor. şimdi siz şöyle söylediniz, bir probu var. O probla uyguluyorsun, masaj gibi. Masaj gibi. Bir de altın iğne denilen böyle iğneli radyo frekans cihazları var. Onlardan kullandınız mı? Yani onlarla arasındaki farkı biliyor musunuz? Yok hocam, onlar daha çok aslında daha medikal işlemler olduğu için onların daha çok doktor kontrolünde ve uzman doktor kontrolünde olmasını tercih ediyoruz. Bu bizim yaptığımız vücut için olan radyo frekans uygulaması tamamen ısı veriyor ve o bölgedeki ses dalgalarıyla beraber derideki o uyarıyı aslında yapıyor ve toparlanıyor. Yani daha aslında iğnesiz olan bir işlem tarzı bu. İnvazif değil, tamamen masaj tarzında o kişilerin en azından. G5 masajının onun sıcaklaştırılmış hali gibi. Peki anti-aging yani yaşlanma karşıtı olarak daha farklı bakımlarınız var mı Esra Hanım denediğiniz? Evet, en çok rağbet gören aslında son 2 senedir de çok ciddi karşılığını aldığımız bir uygulama şeklimiz var. Karbon peeling uygulamasını yapıyoruz. Bununla beraber yine bir mezoterapi tekniği olan mikro iğneleme dediğimiz bir sistemde çalışıyoruz. Karbon peeling yine ciltteki aslında hasara ve probleme göre karar veriyoruz nasıl yapacağımızla ilgili. Atıyorum problemimiz bir akne problemi ise ona göre önce bir akne bakımını aldıktan sonra skar izlerini ya da akneleri kurutucu şekilde karbon peeling uygulamasını yapıyoruz. Eğer ki kişinin tamamen skar izleriyle ilgili bir problemi varsa bu sefer mikro iğneleme tekniğiyle çok böyle nano incelikte olan bir kalem şeklinde bir aparatımız var. Onunla beraber deri altına vitamin ve mineralleri gönderiyoruz ve oradaki aslında soyulmadan herhangi bir ciddi bir deri atma görüntüsünü görmeden oradaki cildi yeniliyoruz, öyle söyleyeyim. Yaz ya da kış yapılacak bakımlar ayırt ediliyor mu bu şekilde? Evet, ediliyor. Çünkü ne olursa olsun kişi ne kadar kendini koruyabilirim dese dahi maalesef ki hani kullanılan bazı güneş koruyucuları bile yetersiz kaldığından dolayı özellikle mikro iğneleme daha derin çalışmaları biz kış aylarında yapmayı tercih ediyoruz. Karbon peeling de yine çok hafif eğer ki yapılabilecek bir düzeyde bir cilt problemi ise yazın zaten bunu uyguluyoruz. Ama mutlaka bu işlemden sonra da bir hafta kadar bir güneşle temas ya da herhangi bir solar vesaire bir temas olmasını istemiyoruz. Kesinlikle. Peki anti-aging konusunda kolajenin bir etkisi var mı? Kolajen etki eder mi? Bunu nasıl tavsiye ediyorsunuz? Yani içeceklerle mi yoksa dışarıdan kullanarak mı? Aslında hocam şöyle, yani mutlaka içeriden destek olması gerekiyor. Yani mutlaka kişinin içeriden bir vitamin desteği alması gerekiyor. Kolajenlerin tabii ki etkisi var. Çünkü şu anda mesela akşamları mesela ben de evde kullanıyorum bazı kolajenler. İçecek olarak kullanıyorum bunları. Mesela eğer ki daha çok kişinin saç, deri ve ciltle ilgili bir hedefe yönelikse daha çok ben kendimde de bu randımanı gördüğüm için daha çok balık özlü kolajenleri tercih ediyorum. Hani daha çok böyle kemikle ilgili işte ya da vücuttaki daha eklemlerle ilgili sıkıntısı varsa içerik olarak araştırıp yine tabii ki onları daha sığır özlü kolajenler. Ama içeriden mutlaka her kadının bence dönem dönem kullanması lazım. Biz zaten yapılan işlemlerde en sağlıklı olan işlemleri eğer konuşacak olursak bunlarda mutlaka zaten o kolajeni destekleyici uygulamalar ya da ürünler uygulama esnasında yapılıyor olması lazım. Aksi takdirde tek başına bir şey aslında çok bir şey ifade etmiyor. Peki bu kolajenlerde biliyorsunuz ki hap olanı var, toz olanı var, sıvı olanı var. Siz hangisini tercih etmelerini sağlarsınız? Aslında şöyle söyleyeyim, bu biraz da kolajenin içerikleriyle de çok doğru orantılı olan bir şey. Emilimi, yani vücut emilimi nasıl olduğuyla çok doğru orantılı. Ben şahsi olarak normal shot olarak hani sıvı olarak likit olanı tüketiyorum. kullanıyorsunuz. Evet, likit Ben olanı de öyle, kullanıyorum. O hem içimi kolay hem de
dediğim gibi hani içerikleri birbirinden hepsinin Bir de farklı likit olduğu için. olması çok daha iyi vücudumuza bir anda Evet, emilimi yayılmasını çok ve emilimi önemli. sağlıyor. Yani evet içiyoruz ama vücut hangisini ne kadar Tolere emiyor, ne edebiliyor. kadar tolere ediyor o çok önemli. Onlara Aynen. çok dikkat etmek lazım. Kaç yaşından sonra peki bu kadar güzel bilgiyi almışken kaç yaşından sonra kolajen kullanılmalı? Aslında hocam da çok iyi bilir, kadınlar 25'ten sonra artık geriye doğru gitmeye başlar. Hormonal kayıplar başlar. Ama bana göre 30-35'ten sonra artık kırmızı alarm Mutlaka. yanmaya başlar. Aynen öyle. Yani 30'dan sonra dönem dönem 2 ay kullanıp 6 ay ara verip kolajen kullanmalarını ben hani nacizane tavsiye edebilirim, öyle söyleyeyim. Aslında bir fayda, bir vitamin gibi. Elbette, Evet, elbette. vücudumuzun hem dirseklerimize, dizlerimize, saçımıza, tırnağımıza Kesinlikle kadar. çok önemli. Yani çok fazla balık tüketen ya da deniz mahsulleri üreten, Ama yine de tüketen kolajenin içerisindeki şey farklı. Ne kadar balık da tüketsek balık kolajeni gibi olmuyor değil mi Esra olmuyor. Hanımcığım? Olmuyor, evet olmuyor. O yüzden mutlaka dönem dönem içilmesinde bence fayda var. Kesinlikle. Çok güzel bilgiler aldık sizlerden. Çok teşekkür ederim. Gerçekten kolajenin nasıl kullanılması gerektiği hakkında da çok güzel ve detaylı bilgi verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok rica ederim. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun olun. Esra Hanımcığım. Çok teşekkürler. Bugün bizlerle güzellik koçu ve skinolojist Esra Deniz bizlerleydi ve bize anti-aging ile ilgili, radyo frekansla ilgili çok ayrıntılı bilgiler verdi. Ve programımız hız kesmeden devam ediyor.